Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz protetik diş tedavisi uzmanı Ceren Karadağ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Ceren Hocam. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Ceren Hanım, başlamak istiyorum. Hastalarınızın rutin olarak günlük yapması gereken oral hijyen alışkanlıklarının ne olmalı? Ne istersiniz hastalarınızdan? Öncelikle zaten günde 2 kere diş fırçalamasını hastalarımıza kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bazen hastalarımız bizimle hocam sadece bir kere olsa, sabah olsa ya da akşam olsa gibi pazarlıklar yapmaya çalışıyor ama günde 2 kere diş fırçalamamız şart. Ayrıca arayüz temizliği dediğimiz dişlerin birbirine komşu olan yüzeyleri temizlemek için diş ipi, arayüz fırçası gibi apareylerin kullanılması lazım. Genelde hastalarımız bunları çok ihmal eder. Diş fırçalamanın diş temizliği için yeterli olduğunu düşünür ama diş aralarındaki alanları diş fırçası temizleyemez. Bu sebeple burada arayüz fırçası ya da diş ipi gibi ekstra malzemelerin kullanılması lazım. Zaten hastalarımızın çoğunluğunun çürükleri bu aralarda biriken besinler sebebiyle oluyor. Çok merak edilen bir şey var. Diş taşı temizliği dişlere zarar verir mi? Biraz bu yönde hastalarımızın düşüncesi var maalesef. Diş taşı temizliğinden sonra dişlerimde işte zararlar oluştu, dişlerim daha çok sararmaya başladı, daha çok diş taşı tutmaya başladı diye. Maalesef bu doğru değil. Doğru şekilde yapılmış bir diş taşı temizliği. Diş taşı temizliğini biz nasıl yapıyoruz? Ultrasonik bir cihazımız var. Su ile beraber dişlere değdiği zaman bu titreşimlerle diş taşlarını dişlerden uzaklaştırıyor. Sadece burada olay bu aletin diş yüzeyine paralel bir şekilde hareket ederek temizlenmesi. Diş minesine zarar vermediği zaman diş taşı temizliğinin dişler üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yok. Aksine diş taşları temizlenmediği zaman uzun vadede diş eti problemleri ve hatta çok ileri aşamalarda diş kayıplarına kadar sebep olabilir. Peki herhangi bir sebepten diş kaybetmiş hastalarınıza nasıl bir tedavi, neler önerirsiniz? Hastanın bu konuda herhangi bir kontraindikasyonu yoksa, yani bu ne demek? Tedavi olmasına engel bir durum yoksa bizim öncelikle tedavide ilk tercihimiz implant tedavisi oluyor. Bir diş kaybı olsun ya da total diş kaybı olsun, implant tedavisi bu konuda bizim önceliğimiz. Neden derseniz, diyelim ki hasta implant tedavisi istemedi, alternatif tedaviler neler? Köprüler uygulanabilir. Köprüleri biz nasıl uyguluyoruz? Boş olan bölgeye komşu olan öndeki ve arkadaki sağlıklı dişleri kesmemiz gerekiyor. Burada maalesef sağlıklı dişleri kesmiş ve doku kaybına sebep olmuş oluyoruz. Ya da diyelim ki hastalarda çok uzun boşluklu diş kayıpları var. Hastalar burada köprü protezleri tercih edemediği zaman takıp çıkartma protezleri tercih ediyorlar. Şimdi takıp çıkartma protezlerin hasta psikolojisi üzerindeki etkisi çok iyi değil aslına bakarsanız. Aynı zamanda biz bu bölgelere, diş kaybettiğimiz bölgelere implantı uygulamadığımız zaman bölgedeki kemik fonksiyon görmediği için erimeye bir ömür boyunca devam ediyor. Yarın öbür gün ilerleyen aşamalarda artık hasta ben buraya implant istiyorum dediğinde belki implant cerrahisine yeterli kemik miktarı kalmayabiliyor. O yüzden önceliğimiz bu noktada implant tedavisi. İmplant tedavisi her hastaya uygulanabilir mi? Her hastaya uygulanamıyor. Belirli şartlarımız var. Mesela öncelikle hastanın 18 yaşını geçmiş olması lazım. Yani çene gelişiminin ve iskeletsel gelişiminin tamamlamış olması lazım. Bazı sistemik durumlar söz konusu. Mesela kanama problemi olan hastaların doktorlarından teyit almamız gerekiyor. Kanser hastalarının doktorlarından bu noktada teyit almamız gerekiyor. Şeker bizim için mesela önemli bir hastalık. 3 aylık şeker değerinin 7,5'un altında olması, implant cerrahisinden sonra yara iyileşmesi bakımından çok önemli. Bunun gibi birkaç şeye önem veriyoruz. Onun haricinde genellikle hastalarımızın %90'ına başarılı bir şekilde kronik hastalıklar dışında yapabiliyoruz. Yani evet, takip gebelik, altındaysa. emzirme. Yani gebelikte çok ileri cerrahi işlemleri tercih etmiyoruz. Hani bu noktada diş kaybı ve implant tedavisi için gebelik sonrası beklenebilir. Evet. Peki implant markaları arasında farklar nelerdir? İmplant markaları çok çeşitli. İmplantlarda markalar var. Farklı ülkelere ait aslında yüzlerce, binlerce implant markası var. Hastalarımız kliniğe hani gelip ya işte şu implantın ya da şu implantın arasındaki fark nedir diye bize çok soruyor. Şimdi implant aslına baktığımız zaman biyo uyumlu bir mühendislik ürünü. Haliyle de bu implantın dış yüzeyinde markadan markaya fark eden mühendislik
farkları var. Yani bunlar ne demek? İmplantı uyguladığımız zaman implantın uzun dönemde etrafındaki kemik tutulumunun fazla olması implantın yüzey özellikleriyle alakalı bir durum. Ya da implantın ileri cerrahi işlemleri tolere edip etmemesi, implantın boynu dediğimiz üst kısmı tarafındaki kemik erimesinin uzun dönemde olup olmaması, bunların hepsi mühendislik yüzeyi alakalı işlemler. O yüzden yaptırdıkları implantın markasına bu noktada sorgulamaları ve tabii ki hekimleriyle bu konuda güvenip öyle bir implant tercih etmelerini tavsiye ederim. Arada farklar var. Bu estetik diş dolguları ve bondingler, bunlar nedir? Hangi hastalara uygularız? Bunlar son zamanlarda hastalarımızın çok tercih ettiği bir tedavi şekli. Bunları ne zaman uyguluyoruz? Hastalarımızın dişlerinin arasındaki ufak tefek boşlukları kapatmak için, dişlerini uzatmak için. Hastalarımız bunu tercih ediyor. Neden? Kompozit dolgularla biz yapıyoruz bu işlemi. Hastamızın normal arka bölgede de diyelim bir çürüğü var. O dişi çürüğünü hangi dolgu materyaliyle dolduruyorsak ön bölgede biz aynı materyali kullanıyoruz. Sadece ön bölgede kullandığımız materyal daha estetik bölgeye özel üretilmiş materyaller. Burada diş doku kaybına sebep olmadan sadece dişin üzerine kompozit dolguyu ekleyerek hastanın klinikte hemen hasta sandalyesi üzerinde uyguladığımız, hızlı sonuç aldığımız restorasyonlar. O yüzden bunları özellikle genç yaştaki hastalarımızı dişlerin arasındaki boşlukları kapatmak için, dişlerini biraz uzatmak için, hafif çapraşıkları düzeltmek için kullandığımız tedaviler. Peki porselen laminalar ve kompozit laminalar arasındaki farklar nelerdir? İkisinin arasında şöyle farklar var. Birincisi porselen laminanın yapılması bir süreç alıyor. Yani hasta geliyor, hastanın işte diş kesimi gerekiyorsa diş kesimi yapılıyor. Ölçüler alınıyor ve ölçüler laboratuvara gönderiyor. Porselen laminaları teknisyen laboratuvar ortamında yapıyor ve daha sonra diş yüzeyine yapıştırılıyor. Kompozit laminalar ise biraz önce bahsettiğim gibi hekim kendisi yapıyor. Hasta koltuğu üzerinde daha kısa sürede sonuç alınıyor. Ama şöyle porselen laminalarla kompozit laminaları karşılaştırdığımızda porselen laminaların uzun ömrü açısından daha uzun ömürlü. Çünkü porselen laminalar kompozit laminalara göre daha sağlamdır. Renklenmeye karşı daha dirençlidir. Kompozit laminalarda biraz daha fazla kırıklar yaşanabilirken porselen laminalarda bu yaşanmaz. Ama diğer taraftan baktığımızda porselen laminalarda bazen diş kesimi gerekirken kompozit laminalarda gerekmiyor. Ve aynı zamanda kompozit laminaları da tamir etmek porselen laminalara göre daha kolay. Siz bahsettiniz ama ben onu soracaktım. Porselen laminalar için diş kesmek gerekir mi? Daha detaylı anlatma şansınız var mı? Şöyle bazı hastalarda diş kesimi gerekmiyor. Burada şu düşünülebiliyor, porselen laminalar her zaman kesimsiz olacak. Maalesef öyle değil. Bunun için diş yüzeyinin konturlarının dümdüze yakın olması gerekiyor. Yani bu ne demek? Hastanın dişi düz bir şekilde olacak. Mesela diyelim ki hastanın dişleri önde ve hasta dişlerini bir miktar içeriye almak istiyor ve bizim bu nedenle hastada kesim yapmamız gerekiyor. Hani bu noktada hastanın dişinden kesim yapmadan porselen laminalara uygulamamız mümkün değil. Ama hastanın diş hatları buna müsaade ediyorsa, ki bunlar da ne yazık ki çok düşük bir oran aslına bakarsanız, kesim yapmadan porselen laminaları uygulayabiliyoruz. Ama çoğunlukla ufak da olsa diş kesimi yapmamız gerekiyor. Ceren Hocam, aslında diş hekimliğinde şu an dijital dünyayı çok kullanıyoruz. Dijital dünyanın sizin diş hekimliğine faydaları ne? Biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle, dijital diş hekimliği evet son zamanlarda çok fazla diş hekimliği pratiğinde uygulanmaya başladı. Sonuçta teknolojinin ilerlemesiyle beraber bizim de takip etmemiz gereken konular. Biz nasıl uyguluyoruz diş hekimliğinde? Ağız içi tarayıcılarımız var. Ucunda bir ağız içi kamera var ve bunu ağız içerisinde gezdirdiğimiz zaman hastanın dişinin 3 boyutlu görüntüsü bilgisayar ekranına yansıyor. Çok büyük belki diş tedavileri değil ama kısa tedaviler, yani bunlar işte tek diş kronlar, 3 diş kronlar gibi bunları ağız içerisinde işte sabah diş kesimi yapıp ağız içi tarayıcıyla tarayıp daha sonra kazıyıcıda kazıttıktan sonra akşama mesela bu dişi, hastanın dişini takabiliyoruz. İmplant tedavilerinden mi bahsediyoruz? İmplant tedavisi de olabilir, diş üstü köprüler de, o dişlerin kesiminden sonra köprüler de olabilir. Burada olay ufak, yani daha bütüncül ağız içi tedavileri biraz daha birkaç günlere yansıyabiliyor. Ama daha ufak tedaviler işte inlay, onlay dediğimiz dolguları tek günde takabiliyoruz. Bir de aynı zamanda bazı hastalarımızda şimdi konvansiyonel ölçü yöntemleri var diğer tarafta. Onda nedir? Senelerdir bildiğimiz işte ölçü kaşıklarının içerisine hamursu bir madde koyarak hastanın içerisinden ölçü aldığımız yöntemler. Burada örme refleksi olan hastalar özellikle dijital diş hekimliğinde çok daha rahat ediyorlar. Çünkü hastanın boğazına kaçan herhangi bir materyal olmuyor. Çok sıklıkla kullandığımız şeyler, evet.
Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza Çok sağlık. teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İyi yayınlar. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz protetik diş tedavisi uzmanı Ceren Karadağ'ydı. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.